Bir masal gecesine daha hoş geldiniz. Bugünkü kostümümden anladıysanız eğer ve başımdaki tüylerden bugün bir Kızılderili masalı okuyacağım sizlere. Okuyacağım masalın adı Sihirli Tüy. Kafamda da tüyler var zaten. Havalar iyiden iyiye soğudu ve ben de üşüyorum. Böyle olunca o zaman biraz daha bu havalara uygun şekilde giyindim. İşte çoraplar, bu tür kıyafetler falan. Ve yine farklı bir mekandan karşınızdayım. Masalıma başlıyorum. O yüzden kendimi biraz daha rahat bir oturma pozisyonuna getireyim. Ve okumaya başlayayım. Sihirli Tüy. Bir varmış, bir yokmuş. Dakotaların ülkesinde, ormanın derinliklerinde, diğerlerinden fersah fersah uzakta bir çadır duruyordu. Bu çadırda yaşayan ihtiyar adamın öldüğü sanılıyordu. Fakat esasen küçük torunu için saklanmaktaydı. Annesi çocuğunu devlerden koruması için buraya getirmiş ve ihtiyar adama emanet etmişti. Dakotalar bir zamanlar cesur ve kudretli bir halktı. Hızlı koşarlardı ve çevik oluşlarıyla gurur duyarlardı. Bir kabileden büyük bir şef çıkacağı ve bu şefin kabilenin bütün düşmanlarını, hatta savaşta ele geçirdikleri kişileri yiyip kanlarını içerek güçlenmiş devleri bile dize getireceği kehanet edilmişti. O büyük şef beyaz bir tüy takacak ve adını işte bu beyaz tüyden alacaktı. Bu kehanete inanan devler gerçekleşmesini engellemeye çalışmışlardı. Bu nedenle Dakotalara gelin bir koşu yarışı yapalım. Siz kazanırsanız oğullarımız ve kızlarımız sizindir. Dilediğinizi yaparsınız ama biz kazanırsak sizinkileri alırız demişler. Bilgi Kızılderililerden birkaçı başını sağa sola sallayıp diyelim ki devler kazandı. O zaman çocuklarımızı alıp öldürür, sonra da pişirip yerler dediler. Ama delikanlılar, Dakotalardan hızlı koşabilecek kimse var mı? Yarıştan muzaffer bir şekilde yavru devleri el ve ayaklarından bağlanmış olarak döneceğiz. Her gün bize hamallık edecekler karşılığını verdiler. Bunun üzerine devlerle yarışma kararı verildi. Evet, demişler ki biz kendimize güveniyoruz, yeniriz devleri. Yani. Zannetmeyin ki devler adil yarıştan yanaydı. Ovanın her yanına çukurlar kazdılar, çukurların üzerini yaprak ve otlarla örttüler. Dolayısıyla Kızılderili koşucular çukurlara düşerek yarışı kaybettiler. Sonuç olarak Dakotalar çocuklarını getirip devlere vermek zorunda kaldılar. Hepsi sayılınca bir çocuğun eksik olduğunu gördüler. Devler öfkeden kudurup bütün kabileye kayıp çocuğu arattılar ama çocuk hiçbir yerde bulunamadı. O zaman devler çocuğun babasını öldürüp etini yediler. Her lokmada homurdanıp intikam sözü verdiler. O çocuk ormandaki evde yaşayan bir adamın torunuydu. Henüz küçük bir bebekken büyük babası ona minik bir yay ve düz ve hafif oklar yapmıştı. Bunları nasıl kullanacağını öğretmişti. Evden ilk defa ayrıldığında bir tavşanla geri döndü. İkincisinde bir sincap ve üçüncüsünde ise büyük bir geyik vurmuştu. Üstelik daha eve geyiği taşıyacak kadar büyümemişti bile. 14 yaşındayken bir gün ormandan geçiyordu. O esnada bir sesin onu çağırdığını duydu. Buraya gel ey beyaz tüyün sahibi. Henüz beyaz tüyü takmamış olsan da bu ünvana layıksın. Etrafına bakındı ama ilk başta kimseleri göremedi. Evet, nihayet ağaçların arasında kısa boylu bir ihtiyarın kafasını fark etti. Yanına gidince adamın göğsünden aşağısının odun olduğunu ve yere sımsıkı tutturulmuş olduğunu gördü. Bir avcının çürük bir ağaç kütüğüne atlayıp kütük çökünce de oraya sıkışıp kalmış olduğunu düşündü. Fakat kısa bir süre sonra çok iyi bildiği yaşlı meşe ağacının kökünü tanıdı. Ağacın tepesine yıldırım düşmüştü. Dalları kömür gibi kararmıştı. Kuşlar buraya yuva yapmak için şöyle dursun konmuyorlardı bile. Bakayım bunun üzerinde geyik var mı? Geyik yok.
Çocuk büyük babasının onu öğrettikleri dışında bu dünyaya dair hiçbir şey bilmiyordu. Bir keresinde ormanın kenarında tıpkı kendi çadırındaki gibi birkaç çadır direği ile kül yağını bulmuş ve bunlara bakarak yakınlarda başka insanların yaşıyor olabileceğini düşünmüştü. Diğerlerinden bu kadar uzakta yaşlı büyük babasıyla yaşamasının nedeni ona hiç anlatılmamıştı. Fakat artık her şeyi öğrenme vakti gelmişti. Ona seslenen adama doğru yaklaştı. Adam, evine git beyaz tüy, güzelce uyu. Bir rüya göreceksin ve uyandığında başucunda bir pipo, bir torba tütün ve beyaz bir tüy bulacaksın. Tüy başına tak, tütün içerken pipondan yükselen dumanın güvercin sürüsü gibi kapıdan çıktığını göreceksin. Ardından adam aslında kim olduğunu anlatarak devlerin onu aramaktan hiç vazgeçmediğini söyledi. Artık onları beklemesine gerek yoktu. Tam tersine cesaretle hareket edip onların yuvasına gitmeli ve yarışmayı teklif etmeliydi. Beyaz tüy bundan sonra adı buydu. Nerede benim beyaz tüyüm? Beyaz tüy de var şimdi. Sarmaşığı alıp hemen eve gitti ve kendisine söyleneni yaptı. Sesi duydu, uykudan uyandı. Tütün torbası, pipo ve son olarak beyaz tüy yanı başındaydı. Tüyü başına takıp piposunu doldurarak yere oturdu. Piposunu tüttürmeye koyuldu. Ay, bu tüyleri çıkarayım da başımdan. Bir tane beyaz tüy takayım ben de. Gerçi bu adam erkek. Bu adam yani. Ama bir tane beyaz tüy takalım. Oldu mu? Evet. Olmadı be. Bir türlü. Tabii o adam diye ben şey yapamıyorum. Neyse. Çadırın yakınında çalışmakta olan büyük babasının başının üzerinde uçuşan güvercinleri görünce afalladı. Kuşların çadırın kapısından çıktığını anlayınca daha da şaşırdı. Eve gidince delikanlının başındaki beyaz tüyü gördü. İşte o zaman bütün bunların ne anlama geldiğini anladı. Ve çok üzüldü çünkü torununu çok seviyordu. Ve onu kaybetme düşüncesine katlanamazdı. Ertesi sabah beyaz tüy devleri aramaya çıktı. Ormandan geçip ovaya vardı. Sonra başka ormanları aşıp yeni ovalara ulaştı. Nihayet ormanın tam ortasında uzun bir çadır direği gördü. Cesur adımlarla eve doğru ilerledi. Devleri şaşırtacağını sanıyordu. Fakat ziyareti hiç de sürpriz olmadı. Çünkü haber taşıyan küçük ruhlar ormandaki sesin ona söylediklerini işitmiş, hiç vakit kaybetmeden bu bilgiyle en çok ilgilenecek olan devlere her şeyi anlatmışlardı. Devler bir evde yaşayan 6 erkek kardeşti. Evleri çok bakımsız ve pisti. Delikanlının yaklaştığını görünce kendi aralarında onunla alay ettiler. Ama çocuk eve girince onu görmekten mutlu olmuş gibi yapıp iltifatlarda bulundular. Cesaretine ilişkin hikayelerle şanının onlara çoktan ulaştığını söylediler. Önce kabuğu soyulmuş çıplak bir ağaca ulaşana dek doğu yönünde koşacaklardı. Sonra başladıkları noktaya geri geleceklerdi. Başlangıç noktasında demir bir topuz toprağa dikilmişti. Buraya ilk ulaşan kişi diğerinin beynini topuzla patlatacaktı. Beyaz tüy ve en küçük dev hızla koşturdular. Onları izleyen devler ise kardeşlerinin yavaş ama emin adımlarla ilerlediğini, nihayet beyaz tüyü geçtiğini görünce çok sevindiler. Düşmanı hedefe neredeyse ulaşmıştı ki yalnızca 2 metre gerideki delikanlı sihirli sarmaşığı devin başının üzerine attı. Bunun üzerine dev çaresizce geri düştü. Kimse bir kaza yaşandığından başka bir şeye ihtimal vermiyordu. Çünkü sarmaşık yalnızca onu tutan kişi tarafından görülebiliyordu. Beyaz tüy devin başını kopardıktan sonra ağabeyleri delikanlının hakkından gelmeyi düşündü ve kardeşlerinin başını onlara vermesi için yalvardılar. Büyü marifetiyle onu yeniden diriltebileceklerini düşünüyorlardı. Ancak beyaz tüy başı evine götürüp büyük babasına götürmenin kendi hakkı olduğunu öne sürdü. Ertesi sabah aynı şekilde yendiği ikinci devle, üçüncü sabah ise üçüncü devle
başı elinde olarak eve geldi. Tek bir dev kalana kadar böylece yarışmaya devam ettiler. 6. sabah devin evine doğru ilerlerken meşe ağacının orada yine yaşlı adamın sesi duyuldu. Onu uyarmaya gelmişti. 6. devin onunla yarışmaya korktuğunu ve bu yüzden büyüye başvurarak onu kandırmaya çalışacağını anlattı. Ormandan geçerken çok güzel bir kız çıkacaktı karşısına. Dünyalar güzeli bir kız. Beyaz tüy tehlikeden kurtulup güvende olmak için bir geyiğe dönüşmeyi dilemeliydi. Böylece bu hayvanın şekline girecekti. O halde bile kızın yanına yaklaşmamalıydı çünkü ona kötülük yapmak istiyordu bu kız. Beyaz tüy kızla karşılaştığında meşe ağacından çok uzaklaşmamıştı henüz. Daha önce hiç bu kadar güzel bir kız görmemişti. Öyle güzel, öyle alımlıydı ki hemen bir geyiğe dönüşmeyi diledi. Çünkü şüphesiz bu kızın delikanlıyı büyülemesi an meselesiydi. Ne var ki genç adam olduğu yerden ayrılamadı. Kızın yakınında dolanıp ara sıra yüzünü görebilmek için kafasını kaldırıyordu. Kız geyiğe yaklaşıp ellerini boynuna uzattı ve boynunun iki yanını okşamaya başladı. Başını kaldırıp iç geçirdi. Geyik başını ona çevirince kız eskiden uzun boylu yakışıklı bir erkekken kendini böyle çirkin bir hayvana dönüştürdüğü için delikanlıyı azarladı. Çok uzak diyarlarda senin şanını duydum dedi. Pek çokları benimle evlenmek istedi ama ben senin karın olmak için buralara kadar geldim. Tüy gidiyor. Beyaz tüy kızın yaşlı gözlerini görünce yeniden insan olmayı diledi. Bir anda eski şekline döndü. Bunun üzerine kadın kollarını boynuna sarıp delikanlıyı öptü. Derken kız beyaz tüyle yere uzanıp delikanlıyı başını kızın kucağına koymaya ikna etti. Bu güzel kız aslında kılık değiştirmiş olan devin ta kendisiydi. Beyaz tüy kızın dizleri üzerine başını koydu. Kız delikanlının saçları ile alnını okşayıp büyü marifetiyle onu uyuttu. Ardından bir balta alıp delikanlının sırtına bir darbe indirdi. İşi bitince gerçek haline geri döndü. Beyaz tüyü ise bir köpeğe dönüştürerek eve kadar peşinden gelmesini emretti. Dev beyaz tüyü alarak kendi başına taktı çünkü o tüyün sihirli olduğunu biliyordu. Sonra bütün kabilelerin uzun zamandır bekledikleri büyük savaşçı olarak ona hürmet etmelerini diledi. Evet, masalımızın ilk bölümü bu şekilde. Bunun bir de devamı var. Devamı da çok yakında.